Herkese merhaba. Şimdi çok güzel kakaolu fındık kremalı bir kurabiye yapacağız. Öncelikle hamurunu yapmakla başlayalım. Karıştırma kabıma unu döküyorum. Ortasını havuz gibi açıyorum. Daha önceden çıkarıp yumuşattığım tereyağımı yoğurdumu bir adet yumurtamı ve vanilya ve kabartma tozumu ekliyorum. Vanilya tam paket, kabartma tozu yarım paket. Ölçüleri videonun başlangıç kısmında görmüştünüz. Aynı zamanda açıklama kısmında da bu koyduğum malzemelerin ölçülerini yazmış olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Videoyu uzatmamak açısından boşuna burada tekrarlamıyorum. Şimdi hamurumu yoğuracağım. Hamurumun içerisinde dikkat ederseniz hiç şeker yok. Buna benzer hamuru daha önce muhallebilik cookie'mizde de yapmıştık. Onda da içinde hiç şeker olmayan, tuz olmayan nötr bir hamur kullanmıştık. Ve içerisine koyduğumuz muhallebiyle ve üzerine serptiğimiz pudra şekeriyle tatlanmıştı. Aynı şekilde bu hamurumuzda ne tadı ne tuzu olacak ve içerisine koyduğumuz kakaolu fındık kreması ve üzerine eleyeceğim pudra şekeriyle tatlanacak. Hamurum hazır. Şimdi bir saat buzdolabında dinlendireceğim. Hamurum dinlendi. Şimdi açacağım. Hamurumu açtığım yere biraz un serptim. Şimdi açtığım karelerin içerisine kakaolu fındık kremamı süreceğim. Tam merkezine koyuyorum.
Kakaolu fındık kremalı kurabiyelerimiz fırında pişiyorlar. 20 dakika 175 derecede fırında pişecekler. Önceden ısıtılmış fırında. Fırından çıktıktan sonra üzerine parlaklık versin ve serptiğiniz pudra şekerini tutsun diye ufak bir karışım hazırlayacağız. O da daha önce muhallebi kurabiyede de görmüştük. Ya bal ve suyu karıştırıp birazcık ısıtıyorum. Bir karışım hazırlıyorum. Ya da varsa kayısı marmelatı. Aslında kayısı marmelatı daha doğru. Daha önce balla yapmıştım. Videoyu durdurduğum sırada kavanozla mücadele ettim. Şimdi açtım. Şöyle taneleri olmayan kısmından, sıvı kısmından alıyorum. Yaklaşık yaptığımız kurabiyelerin yüzeyini düşünün. Onların yüzeyini kaplayabilecek kadar bir miktar koyacağım. Bununla işim bitti. Biraz da su ekliyorum. Bunu ocakta ısıtacağım. Kaynayacak. 1-2 dakika sonra altını kapatacağım. Üstüne sürmeye hazır hale gelecek. Yumurta fırçasıyla üstüne süreceğim. Ve daha sonra da süzgeçle pudra şekerin üzerine serpeceğim. Kurabiyelerimiz pişti. Şimdi hazırladığım marmelatlı karışımı bunların üzerine sürüp pudra şekeri ekleyeceğim. Yarısını bir fasıl yapacağım. Yarısını bir fasıl. Böylece üzerine sürdüğüm karışım donmadan pudra şekerini serpmiş olacağım. Evet. Önce şu grubu yapıyorum. Evet, işlemlerimiz bu kadar. Artık servis tabağına alabiliriz.